start. Okay. Okay, as always, let's take a look at your exercises. Her zamanki gibi öncelikle çalışmalarınıza bir göz atarak başlayalım. Let me share my screen. Ekranımı paylaşayım öncelikle. Okay. So first Ayşe. Ayşe? Ayşe, okay. Buradayım. Evet. Okay. I see your keyboard, Ayşe. This one. Evet, bu çalışmana baktım Ayşe. Bu arada rica etsem herkes sesini kısabilir mi? Ayşe sen konuşacaksan senin kısmına gerek yok da. Şu an konuşma durumunda olmayanlar. Okay. Last session we talked about anticipation, and the point for this exercise was about anticipation. Bundan bahsetmiştik. Bu egzersizle ilgili üzerine durmamız gereken nokta anticipation noktası. What is missing here is anticipation. Before the hand threw the ball up, it should comes down as anticipation. Burada eksik olan nokta anticipation noktası. Elimiz topu itmeye başlamadan önce elin ilk önce aşağı doğru inmesi gerekiyor. So we can talk about spacing of the ball. Topun yerleştirilmesiyle ilgili daha sonra konuşabiliriz. Alan mesafelendirme ile ilgili. It's something like this. It should be something like this, but it's not. Bu şekilde olmalıydı topun yerleştirildiği yerlerin mesafeleri. Ama tam olarak böyle olmamış. I think it's something like this. Yeah, for example, this. Bu çalışma şu an solda çizdiğim ölçüye daha yakın olmuş. Yeah. Okay. Okay. So, and hammer. Çekiç egzersizine bakalım. There's a spacing issue about hammer tool. So here. Yine de bir yerleştirme, mesafelendirme konusu var. When it's going to hit the nail, the spacing pattern should be like this, but it is not. Çiviye vurmadan önce çekicin çiviye vurduğu alandaki yerleştirme skalası bu şekilde olmalı, ölçeği. So, spacing is very important, and usually students make mistakes about that, but Yani, it's easy. Önemli bir nokta. Genellikle öğrenciler de bu konuda hata yapabiliyorlar. Okay. Okay. Bushra, lesson 2. Büşra'nın çalışmasına bakalım. Just let me play it with. Okay, just a second. First, let's talk about this one.
Öncelikle bu çalışmadan bahsedelim. It's fine, but it needs more in betweens. As you see, the movement is not very smooth. Doğru olmuş genel olarak ama biraz daha in between çalışılması gerekiyor burada. Gördüğünüz gibi hareket çok smooth değil. As I said before, we cannot talk about spacing when there is not enough in betweens. So here there are in betweens, but not enough. Daha önce de söylemiş olduğum gibi eğer in between'ler yeterli değilse spacing hakkında çok net bir şey söyleyemeyiz. Burada da var in between çalışılmış ama yeterli değil. Okay, and this one, okay. Şimdi diğer çalışmaya bakalım. Okay, here there is anticipation and it's good, but actually spacing is not actually accurate. We can't Spacing'de biraz sorun var burada yine. So we can see something like this key 1, key 2, and it's not something like this, but it should be like this, okay? Evet, bu şekilde olmalıydı. Ama ki iki tarafına doğru yeterince in between çizilmemiş. Okay, and the body should react to the movement, but here the body is still and steady, and it's not moving. But when Vücut da harekete bir tepki vermeli. Ama burada vücut oldukça hareketsiz görüyoruz. Onun hareketle bağlantısını göremiyoruz. It's better to body turns. So the torso should turn when the fist, when the punch, when the hand comes backward. It shouldn't be like this. It should be like this. Vücut burada biraz dönebilirdi yumrukla birlikte. Okay. Another posture. Diğer bir şuradan bakalım. Just a second. Bir saniye. First, hammer. Öncelikle çekiç. It seems good. It's okay. Doğru duruyor, sorun yok. Then the ball. Ardından topla ilgili çalışmaya bakalım. It's also good. Bu da iyi. And this one. Diğer çalışmaya bakıyoruz şimdi. That's great too. As you see, the torso turns with the hand. Harika bir çalışma olmuş. Gördüğünüz gibi gövde kolla birlikte dönüyor burada. It's good, and she could add more exaggeration to anticipation pose. Oldukça Okay. güzel. Anticipation'a biraz daha abartı da eklenebilir bu noktada. We will talk about we will talk about exaggeration next session. Önümüzdeki derste bahsedeceğiz abartıdan. Okay, Bushra, thank you. Teşekkür Ceylin. Ceylin'in çalışmasına. Ceylin. Okay. Okay, it needs more in betweens, but more important. Biraz daha in between gerekiyor burada da. The path is important, so the hammer should not hit the nail like this. It should be like this.
Evet, burada çekicin kat ettiği yol, gittiği yol da önemli. Böyle dümdüz bir ok şeklinde bir yol takip etmemeli. Bir akstan bahsetmiştik geçen hafta. Bir aksa göre gitmeli. It's related to another principle, which is arcs, and we will talk about it later. Bu konu daha sonra bahsedecek olduğum ark konusuyla da ilgili bir konu. Okay. Next one is this. Bir sonraki çalışmaya bakalım. It seems good, but it would be more clear and more clear if she draw it from the side view. We are seeing the hand like this; it's in front of us, but side view would be more clear. Evet, iyi bir çalışma. Yalnızca eğer yan açıdan görseydik eli hareket daha anlaşılır olurdu bizler için. Burada biraz avuç içini görüyoruz, karşıdan görüyoruz. Bu da hareketi biraz belirsiz kılıyor. Okay, there's anticipation here, but as you see, it's shaking. It's not a clear movement. It shakes like this. Okay. Evet, burada anticipation uygulanmış. Yalnız gördüğünüz gibi yumruğun titrediğini görüyoruz burada. Bu titremede hareketi biraz belirsiz kılıyor bizim için. As I said, the path of the action is important. So if we are looking at the fist itself, it should move on a clear path. It should go backward and then go forward on a straight line. Evet, burada yumruk düz bir hat üzerinde önce geri sonra ileri doğru gitmeli. But here it's what's happening. The fist moves like this. Ama burada olan şu, yumruk bu şekilde hareket ediyor. And it would not be clear, it would not be smooth. Böyle olunca da net ve pürüzsüz bir hareket algılayamıyoruz. Okay. Okay. Next one. Sonraki çalışmaya bakalım. Gözde. Okay. Göz çalışmasına bakalım. I think she didn't do this session's exercise. Sanırım Gözde geçen haftanın konusunu yapmamış. Bir tanesini yaptım hocam. Çekici yaptım. Animasyon diye kaydettim. Gözde says she has practiced the exercise with hammer and she uploaded it with the name of animation. Okay. Sorry. Yeah, Sorry. Hı-hı. Okay. Generally, it's okay, but it needs more in between. Genel olarak okey. Biraz daha in between'e ihtiyacı var bu çalışmanın da. We can't talk about is in and is out without enough in betweens. It needs more in betweens to show is in and is out. Is in, is out'ları konuşabilmemiz için in between'e ihtiyacımız var. Eğer in between olmazsa is in, is out konusunu değinemeyiz. Okay. Okay. Hatice Esra didn't do the exercise, so I go to Jami. Jamie. Hatice yapmamış çalışmayı. Jamie'ye geçelim. Okay.
Yeah, we talked about it. I think the last one is the hammer. Yeah. It's fine. It's great. There is motion blur here, which we talk about it later. Gayet iyi bir çalışma olmuş. Burada hareketle birlikte bir flulaşma var. Bunu da daha sonra değineceğimiz bir konu zaten. Okay. Okay. Here, there's anticipation, and the drawing is fine, but there's a problem here. Anticipation var, çizim de iyi ama bir problem var. The ball cannot go upward without the power of the hand. So it goes up with the power of the hand. Okay. Top elden aldığı güç olmadan yukarı doğru gidemez. Topu yukarı doğru iten elin ona verdiği dinamiktir. But before he or she open his fist, open his fingers, the hand stops and it doesn't move. Then it opens and ball goes up. This is the problem. Parmaklarını açmadan önce el hareket etmiyor burada. Daha sonra parmaklar açılıyor ve ondan sonra el hareket ediyor. Burası problemli bulduğum nokta. Let's see it frame by frame. As anticipation, it goes down as anticipation. Anticipation aksiyonu olarak el aşağıya doğru gidiyor. This is correct. And then it's going up. Daha sonra yukarı çıkıyor. And here it stops. Burada duruyor el bir süre. Here it doesn't move anymore. It stops and then it's hareket et. And then ball goes up. Hareket etmiyor. Daha sonra parmaklar açılıyor ve top yukarı doğru gidiyor. She should open his fist when it is going upward. Among going upward, it should open its fist. Yukarı doğru giderken yani el hem yukarı doğru gitmeli hem de yumruk açılmalı aynı anda. Okay. So despite the drawing is fine, but there is a problem and she can fix this. Evet, yani burası problem olan nokta. Bu noktayı bu şekilde düzeltilebiliriz. Hatice says she has uploaded her work, so we can check hers also before we move to the next one. Okay. Okay, I will check it, but please upload your homeworks until Saturday afternoon, okay? Okay. So is it Saturday or Sunday? Saturday. Okay. Sunday, okay. Okay, I will tell it. Çalışmalarınızı cumartesi öğlene kadar yüklemiş olursanız ben o zamana kadar genel olarak bakarım. And Beyza, senin çalışman atlandı mı? This one is... Tamam, onu da söyleyelim çalışmalar bitmeden. Bakalım ona da. Yes, Ahmet, we can continue. Okay. This one is good. Drawing is good, but we can talk about spacing. Çizim iyi olmuş. Yine burada yerleştirme konusuna değinebiliriz. Yeah. Again, the spacing pattern should be something like this: key 1, key 2. Yerleştirme ölçeğimiz şu şekilde olmalı. Key 1 ile key 2 arasındaki. Okay, guys, if there is any problem about this, let's talk about it, okay? There is no such pattern here. And after that,
from key 2 to key 3, Anahtar kare 2'den anahtar kare 3'e kadar olan bölümde ise it should be something like this. But bu şekilde Evet. olmalı yerleştirmeler. But here, when it starts moving, it's almost Baktığımızda harekete between key 1 and key 2, it's almost even spacing. There is no ease in or ease out here. key 1 ile key 2 arasındaki mesafelendirmeler birbirine eşit derecede yapılmış. Herhangi bir ease in, ease out yapılmamış. And when he punches, Olması gereken aşağıdaki miydi, yukarıdaki miydi? Ben kaçırdım ama. Aslında şöyle, yukarıdaki key 1'den key 2'ye, aşağıdaki key 3'ten key 2'den key 3'e. Yani her ikisi de olmalı aslında. Tamam. We can continue, Ahmet. okay, as the hand goes forward, it stops here for a few frames. It stops. This is one frame. This is the second frame, and then it goes forward again. This is not good. This is a mistake in the spacing. Okay. And burada, where it stops exactly, I couldn't catch that point. And there is a blank frame here. Şurada bir noktada durmuş ve ondan sonra da boş bir kare var. There's a blank frame here, and after that we see the punch again. Okay. Boş kare sonra yumruğu yeniden görüyoruz. But again, the drawing is great. Ama çizim güzel, harika olmuş. Okay, anticipation is fine, but there are some issues about spacing and even timing. Okay. Anticipation olmuş ama yerleştirme ve zamanlama ile ilgili değinmemiz gereken noktalar var bu çalışmada. Punching is a fast action. It should be something like this. Okay. Yumruk atmak hızlı bir aksiyon. Burada hızlı bir hareket olmalı. But she put many in-betweens between key 2 and key 3. So it moves slowly. Key 2 ile key 3 arasında çok fazla in-between koyulmuş. Bu yüzden yumruğun hareketi yavaşlatılmış. Now it's not like punching. It's like, I don't know, maybe he's warming up. Okay. Şimdi burada bu yavaşlıktan dolayı sanki bir yumruk değilmiş de yani kendini böyle ısıtmak için yukarı ileri doğru elini itermiş gibi görünüyor hareket. So here we need less in-betweens. Burada daha az in-between'e ihtiyacımız var. This one looks fine. Çalışma iyi görünüyor. Despite, I think in a few frames we missed the nail. Fakat birkaç karede çivi iyi göremiyoruz. Here. Yeah. Burada çivi yok. Martina. Martina'nın çalışalım. Martina corrected her bow exercise. Martina okla ilgili çalışmasını düzeltmiş. It's better. We talked about spacing of the string and she corrected it. Yayın yerleştirilmesiyle ilgili konuşmuştuk. O noktayı düzenlemiş. Hammer, let's see the hammer. Hammer is Çekiç. good. And it's Gayet iyi. fine.
egzersizi. Bu çalışma da çok iyi. It's good. This one is amazing too. Bu da harika olmuş. She could add more exaggeration here. Okay. Biraz daha abartı eklenebilir buraya. Okay. This is her anticipation pose, but if this is the line of action, okay? Burası anticipation pozu ve aksiyonun çizgisel olarak yörüngesi böyle olmalı. The line of action could be something like this here, okay? The head could come to here and the body can bend a lot, okay? Something like this. Burada abartı iyice verebilmek için vücut iyice geriye doğru kıvrılabilir, kafa bu noktaya kadar geri düşebilir. This is fine, but this is fine and it's straight. Bu haliyle daha iyi olacaktır. And this one. Ve bu egzersize bakalım. Okay. There are two problems here. Okay. Problem var. Can anyone say what's wrong about this animation? Sorry. Can anyone say what's wrong with this animation? Bu animasyonda hata nerede söyleyebilecek olan var mı? Okay, first I found out myself after finishing, which is I bended the wrong leg. So it should be the other one where you put your, you know. Çiziminde Martina çizimi tamamladıktan sonra diğer ayağı kırmam gerektiğini fark ettim diyor. Martina, I think you talked about posing, yeah? Yes. bence ilk yumruk birisi karşıdan bakıyor ama yana doğru atılıyor. Çizimde öyle bir hata var. Karakter bize bakıyor, yumruk yana atılıyor diyorsun, doğru mu? Yani ilk gösterişte eli karşı yani sanki karşıya yumruk atacakmış gibi ama yana atıyor. Hani ikisi aynı değil. Karakterin değil de eli. Tamam, tamam. Daha iyi anladım. She says at first the punch looks towards us and then it goes to like right side. At first we have the feeling it would come towards us, but then it turns and it goes to other side, left side. Okay, that's great. That's exactly what I wanted to say. As we talked last session. Bahsetmek istediğim nokta buydu. Hatanın burada olduğunu düşünüyorum ben de. As we talked last session, the anticipation is almost always in the opposite direction of the main action. Okay? Geçen bahsettiğim gibi anticipation ana aksiyonun, ana hareketin tam aksi yönündedir. So when someone does something like this, okay, we don't expect this happen. Okay, we expect that the punch comes forward, and that's one of the mistakes here. Evet, bu hata buradaydı. Bir yumruk atacaksak anticipation bu tarafa doğruysa hareketin bize doğru gelmesini isteriz ama burada yumruk geriye, daha sonra hareket sola doğru gitmiş. My other system disconnected. This is called surprise gag. Sometimes this is something like jokes, like gag, okay? If you anticipate something and something else happens, it could be funny. Evet, buna da bu olabiliyor aslında bazen animasyonda. Biraz daha eğlenceli bir
görüntü ortaya çıkartmak için. Yani anticipation bir yöne doğru gidiyor ve hepimiz hareketin devamını beklerken daha sonra hareket aksi yöne doğru gidiyor. Hani bir şaka gibi de yapılabiliyor animasyonlarda. Yeah. Okay, I'm trying to reconnect, but it's not working. And the second problem about that was about spacing. I didn't feel any ease in or ease out between key 1 and in key 2, okay? Bu animasyonla ilgili diğer bir problem de yerleştirmeydi, spacing'di. Key 1 ile Key 2 arasında, Key 1 ile Key 2 arasında bir ease in, ease out fark edemedim ben. Okay, let me try again. Bir kez daha deneyeyim. I cannot connect. Bağlantı sağlamaya çalışıyor şu anda. Okay, let me try with this system. Diğer cihazla bağlanacak. So it was great, but there was 2 mistakes in this exercise. Let me share my screen here. Evet, ekranımı paylaşayım. Çalışmaları oradan değerlendirmeye devam edelim. Okay. Do you see my screen now? Yeah, we do. Okay. And Neslian, if I'm not wrong. Neyse, yes. Yes. Sorry, I had some problems with uploading the files. Very sorry for that. It's Okay. still, it's hanging. I have just the hammer. Okay. I'll check it. Okay, it's fine. As I said before, it needs more in between. So I think it's Daha önce just 4 or söyledim, 5 minutes. in between'e ihtiyaç var burada da. Yeah. Okay. And Rabia. Rabia'nın çalışmasına bakalım. It's almost fine. It needs more in-betweens and the ball should move faster. Neredeyse olmuş. Biraz daha in between gerekiyor ve de top daha hızlı hareket etmeli. This one is good too. Bu çalışma da iyi. She could turn the body. The body doesn't turn. Vücut da dönebilir. Vücut dönmüyor burada. It's like it's stuck, but it should turn like this. Okay. Evet, yumrukla birlikte vücudun da burada bir dönmesi gerekiyor. Gunul, I finally could connect. Let me, but I'm not co-host. Would you please make me co-host? I did My it. other- I did it. Thank you so much. You're welcome. Okay. So we're talking about this one. And something about path. Again. Yumruğun yani yörüngesinden bahsedecek olursak. Again, if we are looking at fist itself, it should goes
this way and turns back. Yeah. Yumruk geriye doğru gitmeli ve daha sonra ileri doğru hareketine devam etmeli. But here it's rotating here. Ama burada yumruk bir rotasyona uğruyor. Yani şu pozisyondayken şu pozisyona geçiyor. So it seems that it's vibrating here and then goes forward. Evet, burada bir titreme oluyor ve ardından ileri doğru gidiyor. Okay. And that's this one, okay. So this one. This is great. Şuna bakalım. Bu çalışmaya bakalım öncelikle. Harika. This is fine. I think it's not playing smooth, but he did well. Güzel bir çalışma. Sanırım hareket çok smooth geçmiyor burada. Belki şeyden ekran paylaşımından dolayı olabilir. Ama güzel olmuş çalışma. This is the key one. It Bu goes key. down. It goes down. Here in key 2, we have ease and we have clear ease here. And then 2, key 2'ye doğru bir iz var ve de oldukça net bir iz var. yeah, and then the hand threw the ball upward. Ardından el topu yukarıya doğru fırlatıyor. Okay. He noticed to the movement of the ball, and as you see, when the ball comes down, it rolls in the hand to here, to the tip of the fingers, and just a second, when it's through the ball, it's through it with the tip of its finger. It's fine. It's something like this. It's okay. Burada el aşağı doğru gidiyor. Top yukarı doğru kalkmadan önce parmakların ucuna doğru hareket ediyor ve daha sonra parmakların ucundan yukarıya doğru gidiyor. Bu güzel bir şey olmuş. And the punch. Yumruğa bakalım. The punch, and anticipation is fine, but let me play it frame by frame. Yumrukta anticipation kısmı iyi olmuş. Kare kare geçelim şimdi burayı bir. Here, he's going to his anticipation pose. Anticipation pose is good here. Burada anticipation pose'a geçiyor. Anticipation pose iyi. There is an ease here. We see close frames here. Burada bir iz var. Burada birbirine yakın kareler görüyoruz. And then it becomes very fast. Ve ardından çok hızlanıyor. But sort of after this, it should not return back. He cannot return back. Okay, like this. Ama bundan sonraki noktada vücut ve yumruk bu şekilde dönemez. The next movement should be something like this. He should make a step and bring his foot here. Okay, something like that would be happen after this frame. Bundan sonraki harekette karakter öne doğru bir adım atmalı ve o şekilde hareket sona ermeli. Okay, but it's very good. Thank you so much. Çalışma. This is good. İyi bir çalışma. Yeah, it's fine. If
if I animate this, I prefer to bring it more to see more movements. So the anticipation can be larger, can be greater. Okay. İlk çalışma olmuş ama ben yapsaydım bu animasyonu hareketi biraz daha görünür kılabilmek için anticipation'ı daha da aşağı getirirdim. This is the punch, and as we talked about it, okay, this is the punch, and spacing pattern is not like what it should be. Yumruk çalışmasında burada yerleştirme ölçeği istediğimiz gibi olmamış. Guys, think about spacing and ease in and ease out, and if there's any problem, let's talk about it. But because I see this problem in many of your exercises. Bu problemi in many of Sarah's exercises you have seen this problem. Am I right? Yes. In Okay. many of their exercises, there is a spacing problem. Sarah, çalışmalarının bazılarında bu spacing ile ilgili problem olduğunu gördüm diyor Hamet. Bu konuyu bir düşün. Eğer anlamadıysan tam olarak bunun üzerine konuşalım diyor. Belki Drive'a da not olarak bırakabilirsin senin için anlaşılmayan kısımları olduğunu Okay, düşün. this is okay. Guys, do you hear me? Do you see me? Yes, we do. We hear you, but your screen froze. Yeah. I think there. We can not hear you now. Gelecektir Hamet birkaç saniye içinde. Sarah, düşündün mü o spacing ile ilgili kavrayamadığın bir yer mi var sence? Yani aslında hani dersteyken anlıyorum ama çizerken sanki orada biraz da şeklime konsantre olayım falan derken öyle bir şey oldu sanırım. Evet, yani birkaç tane zor şeyi kontrol etmeye çalışırken biri kayabiliyor sanırım. Evet. Teşekkürler. Rica ederim, ne demek. Okay, sorry. No worries. Okay. This is related to the session before our previous session. So let me Bu haftanın konusuyla ilgili bir çalışma. This one is great. There is enough in-betweens and spacing pattern is right. And as we see, we draw spacing pattern here between keys. Bu çalışma harika olmuş. Yeterince in-between var. Yerleştirmeler de harika olmuş. Zaten yerleştirme ölçekleri de buraya çizilmiş. Doğru çalışılmış bu nokta. Okay, it's good. This one is good too, and it's like the hammer. It is like what? Like the hammer exercise. Okay. Ha, evet. Bu çalışma güzel. Çekiç egzersizi gibi. Okay, this is not a new one, so don't talk about this. Okay, actually, any questions? I'm sorry. Actually, I downloaded, but I download today. I'm sorry. Okay. It's okay. I will check it, and next session, please remind me to talk about that, okay? Just a moment. Beyza, sen çalışmanı bugün mü yükledin, dün mü yükledin? Bugün yükleyebildim.
Tamam, o zaman seninkini de bugün bakıp haftaki derste lütfen hatırlat, üzerinden geçelim. Beyza has also uploaded a work today, so you can check it and we can talk about it next session. Yeah, let's talk about it next session, okay? Um, okay, let me just share this one. Okay. So for the hand exercise, these are the keyframes, first keyframe, second keyframe, and third keyframe. Evet, bu egzersiz için keyframe'lerim bunlardı. 1, 2 ve 3 olarak. Last session we talked about anticipation. This session we are going to talk about follow through and overlapping action. Geçen dersimizde anticipation'dan bahsettik. Bu ders follow through ve overlapping aksiyondan bahsedeceğiz. Follow and overlapping action. These are different sides of one principle. So different aspects of one principle. So it is follow through and overlapping action. Bunlar bir ilkenin farklı iki yönleri. Yani aslında temel olarak aynı ilkeyle bağlantılılar. So let's look at this exercise. Okay, this example. Size şu örneğe bak. There is a robot here and it goes from right side to left side, okay? Burada bir robot var ve robot sağdan sola doğru gitmekte. And we know about the spacing. We know it should be something like this. It should be something like this. Spacing bu şekilde, aşağı yukarı bu şekilde olmalıydı burada, bu nokta. There would be ease here, is in, and the speed up. And Öncelikle bir olacak, ardından robot hızlanacak. And then it goes with constant speed. Ardından sabit bir hızla devam edecek. And then there is an ease out here. Okay. Robot durmadan önce bir ease out olacak. That's we talked about it. Okay. Now, let's suppose that there is an antenna here attached to the robot. Şimdi robota bağlantılı bir anten olduğunu varsayalım burada. So let's see what happens. Ne olur bu antenin hareketine, buna bakalım. Okay. When the main body moves, the antenna and any appendages will be dragged behind the main body. Okay. And when Ana it gövde stops, ettiğinde anten ya da ana gövdeye bağlı herhangi bir şey hareketin peşinden sürüklenir. and when it stops, the tip of the antenna would be the last thing to catch up. Ardından ana gövde durduğunda antenin en tepe noktası hareketi en son tamamlayacak olan noktadır. The main body stops and then the antenna catch up. Okay. Ana gövde durur ve ardından anten bu gövdenin hareketini takip eder, yakalar. This is called overlapping action. Buna overlapping aksiyon denir. Okay. And when the main body stops, the antenna and any appendages will continue to move before it's settle down. Ana gövde durduktan sonra anten ya da ana gövdeye bağlı şey her neyse o
harekete ileri doğru biraz daha devam eder. This is called follow through. Buna follow through denir. And it's not just about robots or something like this. It happens for every character. For example, if I'm running and I'm going to stop, I cannot stop instantly, or not all parts of my body will stop instantly. I cannot freeze. Bu sadece robotla olan bir şey değildir. Hareket eden her nesnede bu böyle olur. Mesela ben koşuyorum ve durdum diyelim. Ben durduğumda donmuş gibi bana bağlı olan her şey aynı anda durmaz. Bazıları hareketi devam eder. So when I stop, first my legs stop, then my body. So it will be something like this. I'm not freezing. This would be something like this. Okay, this is follow through. Ben durduğumda önce ayaklarım durur, ardından gövdem, ardından bana bağlı diğer şeyler dururlar. Yani bir donma şeklinde değil ama peşi sıra hareketin tamamlaması şeklinde olur. Buna follow through denir. Okay, let's do a quick exercise here. Suppose that we have a pendulum here, and we are going to animate the pendulum swing cycle. Bir sarkacımız olduğunu varsayalım ve sarkacın bir döngüsünün animasyonunu yapacağız. So something like this. Sarkacın hareketi bu şekilde. Ahmet. Ahmet, we cannot hear you. Onu duymadığımızın farkında değil. Birkaç dakika, birkaç saniye içinde fark edecektir. Bu arada biz de şeyden bahsedebiliriz. Follow through anlatıyor bize. Ne demek olduğunu anlayabildik mi? Özellikle bahsediyorlar, yani daha çok uygulanıyor. Saç, kulak, yani köpek koşarken durduğunda kulakları ardından gelip duruyor. Ya da bir insan koştuğunda saçı hareketi geriden takip ediyor. Hatta ardından biraz daha ileri gidip geri geliyor. Bizim hani top olayında topun düştükten sonraki o tahtanın gidip gelmesi de bu değil mi? Sanmıyorum. Yine Hamed'e soralım, işin ehli o. Ama çünkü follow through ana gövdeye bağlı bir şeyin hareketinden bahsediyor. Top düştüğündeki o dalış tahtasının üzerinden düştüğünde dalış tahtası bir şeye bağlı bir noktada değil. Yani hareket eden bir ana gövdeye bağlı bir şeyden bahsetmiyor orada.
Bir dakika, hemen geliyorum. Çok pardon. Yani o yüzden ben öyle düşünüyorum ama diğer arkadaşlarım da fikrini alalım. Sonuçta ben de sizden çok daha fazla bilmiyorum bu konuyu ama bence o dalış tahtasının hareketi follow through değildi. Çünkü dalış tahtasının hareket eden bir bölümü olsaydı ve o ucu ona bağlı hareketini devam ettirseydi follow through olurdu ama öyle bir şey görmediğim için orada olmadığını düşünüyorum. Olabilir, bilemiyorum. Dalış tahtasının atlama yapılmayan kısmı da bir yere bağlı değil mi sonuçta? Ama bir yere bağlı olmayan, yani şöyle hareket eden başka bir noktası yoktu bence. Hani top hareket ederken o yavaş yavaş aşağıya eğildi. Ondan sonra o düştükten sonra hareketini devam ettirdi gibi düşünmüştüm ama Aradaki fark bilemiyorum. burada tahta hareket etmiyor. Orada top hareket ediyor onun üzerinde. Burada direkt Ben- kim hareket ediyor? Ben de öyle düşünüyorum ama Ahmet de geldi, ona soralım. Ben de Hi everyone again. Can you hear me now? Yes. Okay, we were Okay. discussing about something when you are not here. Someone said that the diving boat exercise, the movement of the diving boat in that exercise, is it a follow through also? She asked. Yes. Yes. Really, I said no, but it's yes. I Oh, thought it can be follow through, okay? Yeah, it can be follow through. Yes, it's follow through. but it's not connected to a main body which is moving. That's why I thought it's not a follow through. Yes, you are true. It's not connected to the main body, but for example, suppose a person, okay? Mhm. The torso is not some other part. It's not an appendage, but it acts like acts like follow through. You know, it doesn't need to be something added to the character. If a character is not a rigid, solid body, different parts of the character can act and can do follow through. Diving board is not rigid; it bends, so the end of the diving board can do follow through. Okay. Evet, dalış tahtasının hareketi bir follow through'muş. Benim yorumum doğru değilmiş. O da sonuçta tahtanın diğer kısmına bağlı bir nokta olduğu için onun hareketini follow through olarak kabul edebiliriz diyor. Yes, we can continue. Okay. How would be the spacing pattern, guys? Evet, buradaki sarkacın hareketinin yerleştirme ölçeğini, yani spacing ölçeğini nasıl yaparız sizce? Yani çok easing ve ease-out var ama easing ease-out yoğun olmalı. In between ses çok olmalı. He says there will be easings and ease-outs, and the easings and ease-outs are very close to each other. So there are many easings and ease-outs in that drawing. So there are many ease in and ease out. For example, we have ease in and ease out here, or here, for example. Peki bu easing, ease-out'lar nerede olmalı? Yani hareketin başlangıç ve bitiş noktasında olmalı. So the starting and ending points of the movement. Here. Okay, so there is not many is in and is out, just one is in and is out here, something like this, okay? Evet, doğru. Easing, ease-out'lar başlangıç ve sonda olacak ama çok yoğun olmayacak. Okay, and we have the maximum speed here. Maksimum hıza da tam ortada ulaşacağız. Okay, so let me delete this one.
I'm going to attach a fabric to the pendulum. Şimdi bu sarkaca bir kumaş parçası ekleyeceğim. So let me add a new layer. Yeni bir I layer have uploaded this file, pendulum's swing cycle, to the Google Drive. You can check it and you can use it if you want. Bu sarkacın Evet. hareketini Drive'a ekledim. Bunu kullanabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz ve çalışmanızda isterseniz buraya da bakabilirsiniz. So let me create enough frames and let's talk about Oluşturayım öncelikle. okay, I want to attach a fabric to the pendulum like this, for example. Şimdi sarkaca bir kumaş ekleyeceğim. For example, like this. Bu şekilde kumaş ekliyorum. Okay, and it would have overlapping and follow through action. Okay. Şimdi burada overlapping ve follow through aksiyonu göreceğiz. Let's talk about this. And for simplicity, I just draw one line instead of the fabric. Şimdi burada olayı biraz daha basitleştirmek için bir kumaş formu yerine sadece çizgi çizeceğim. So here we are in the middle of the action, and it goes. Let's see, it goes this way. How should I draw the fabric? Ve hareket ok yönünde devam edecek. Kumaşı bu noktada nasıl çizmeliyim? Okay, let me say it. It goes to the right, so the fabric would be dragged behind the main body. If the main body goes to the right, the appendage would be bent to the left. Evet, tam aksi yönde olacak. Eğer sarkaç sağa gidecekse kumaş sola doğru gidecek. So let's draw it again. This would be something like this. After that, Evet. next frame, it would be something like this. İlk karede kumaş bu şekilde olacak. Bir sonraki karelerde de bu formda hareketine devam edecek. Okay, as you see, when the pendulum goes to the right side, it slows down. Okay. Gördüğünüz gibi sarkaç sağa doğru giderken yavaşlar. And when it stops here, the pendulum and the fabric are almost aligned. They are in the same line. Ve ardından bu noktada durduğunda sarkaç ve kumaş hizalıdır. Just let me delete these ones. Şimdi şurayı sileyim. After this frame, the pendulum returns back, but the appendage, the fabric, would continue to move in its previous direction. Bu noktadan sonra sarkaç aksi istikamete doğru dönmeye başlar ama kumaş aynı yönde hareketine devam eder. So we will see something like this. The pendulum returns. Let me turn on light table for pendulum.
So the pendulum returns, but the fabric continued to move in the previous direction. Bu noktadan sonra sarkaç geri döner. Dediğim gibi kumaş ise aynı yönde harekete devam edecek biraz daha. Something like this. In the next frame, it continues to go this way. Bir sonraki karede bu şekilde devam edecek kumaş hareketine. And yeah, like this. Ve ardından hareketini bu şekilde sürdürecek. Here we have maximum speed for pendulum, so we should have maximum overlapping action here. Burada sarkaç maksimum hıza ulaştı. O yüzden maksimum overlapping aksiyon da bu noktada olacak. Let me draw the next frames. Okay. Sonraki kareleri de çizerek devam edeyim. As it slow down, the fabric catch up and become parallel to the direction of the pendulum. Burada sarkaç yavaşladıkça kumaş da sarkaçla paralel bir noktaya gelecek. Okay. So let me play it. You are not. Bu şekilde bir görüntü ortaya çıkmış oldu. It would be something like this. I hope it play smoothly. Evet, aşağı yukarı böyle bir görüntü ortaya çıkacak. Umarım görüntü size smooth bir şekilde ulaşıyordur. Biraz takılıyor ama sanırım algılayabiliyoruz. So the point is, we have the maximum overlapping action here in the middle of the path. Burada değinmek istediğim nokta, maksimum overlapping aksiyon hareketin tam ortasındaki yerde. And at the end of the path, these become, the fabric and the pendulum become almost aligned. Hareketin en uç noktasına doğru gittiğimizde sarkaç ve kumaş neredeyse tamamen paralel bir pozisyona geçiyorlar. This is very important. We are not just talking about pendulum and fabric. It's applicable to many different actions. Burası önemli bir nokta. Burada bu hareketi yalnızca sarkaç ve kumaş üzerinde değil, animasyonda uygulayacağınız birçok hareket üzerinde de uygulayabileceğinizi göreceksiniz. Okay. Let me replace the line with the real fabric and Evet, see şimdi what happened. çizgi yerine kumaş koyayım ve de hareketin nasıl olduğunu tam olarak görelim. Okay. I will export this file and upload it to Google Drive so they can see the real action. Bu dosyayı Drive'a yükleyeceğim. Drive'dan görebilirsiniz bu çalışmayı da. Okay, let's see another example. We are running out of time, so let's see another example. Bir sonraki örneğe bakalım. Okay, this is familiar. This is the guy from previous session who hit his head to the wall. Okay. Bu bir önceki dersten de aşina olduğumuz bir çalışmaydı. Kafayı duvara toslayan bir karakter. Okay, this is the first keyframe. He's standing in front of the wall. The Bu birinci second keyframe. karakter duvarın önünde duruyor. The second keyframe would be anticipation pose.
Bir sonraki keyframe anticipation pozumuz olacak. And the third keyframe is this. Üçüncü keyframe de bu. And we know about spacing, so I'm not going to talk about spacing here. Zaten mesafelendirmeyi biliyoruz. Bu noktada mesafelendirmeden bahsetmeyeceğim. Let's suppose that this is the pendulum and this is the fabric. Okay. Şimdi gövdeyi sarkaç, kafayı ise kumaş gibi düşünelim. And in this frame, it's like this. Tam bu noktada sarkaç ve kumaş hizalandı. How should we here? Şu noktada ne olacak? How should we here? Bu maviyle çizdiğim yerde kafa nasıl gelmeli? Maksimuma çıkmalıdır. Exactly. He says it should be maximum. It should be maximum. Yeah, this is the, here we have the maximum speed here. And so the head or the appendage should be something like this. It's going this way. The head should be this way. So our keyframes are not changing. They are the same as the previous session, but we can add overlapping action here. So let's see. Evet, maksimuma çıkmalı. Yani orada çizdiğim haliyle olmalı. Ve burada overlapping aksiyon. Here, they become almost aligned. But in the middle of the action, it bends. Bu noktada yani en gerideki noktada hizalılar. Tam ortada maksimuma ulaştığı noktada kafa biraz daha öne geçmiş durumda. The same happens between key 2 and key 3. Aynı Something şey like this. key ile key 3 arasında da oluyor. So let's play this. Oynatalım. It's not playing smooth. Okay. Is it clear? Anlaşılır oldu mu bu kısım? Okay. Again, is it clear? Your eyes tell me that it is not very clear. Gözlerim Clear. anlaşılır olmadığını söylüyor. Okay. It needs practicing. Biraz pratik istiyor. Anladık ama nasıl uygularız bilemiyorum. Ayşe says we understood it, but I don't know how to practice it correctly. Yes. Okay. Hamed, should we try to get better all the animations? I mean, the exercises you gave us, maybe adding this overlapping. Yes, it's fine if you maybe upgrade them and add overlapping to them, but I gave you new exercises as well. Okay. Of course. Martina, if you need more challenge, you can apply it to each of the exercise. Martina daha önce yaptığımız çalışmalara da overlapping ekleyelim mi diyor. Hamet de ekleyebilirsiniz ama zaten bununla ilgili de ödev vereceğim dedi. Okay. Next exercises. First, let's do this. Okay. Animate this one. Okay. This guy is going to hit his head to the wall, and we have overlapping action here. İlk ödevimiz bu karakter olacak. Kafasını duvara vuran bir karakterin animasyonunu yapacağız ve burada overlapping aksiyon çalışacağız. Okay, I can give you another exercise.
a bit more difficult. Bir Um, daha vereceğim. Belki bu biraz daha zor olabilir. this one is great. Diğer ödevimiz de bu. You can do it as well. We have a brick here. This is a brick, and a pendulum is attached to this brick. Okay. Evet, bir diğer ödev bu. Bir tuğla var ve ona bağlantılı bir sarkaç var. Brick goes to the left and then goes to the right and stops here. We should think about spacing of the brick. We should animate the brick first and think about its spacing. Öncelikle bu tuğla geriye doğru çekiliyor, daha sonra ileri doğru itiliyor. Ok yönünde olacak hareketler. Öncelikle tuğlanın spacingi nasıl olmalı? Buna göre bir çalışma yapmalıyız. And after animating the brick and being sure about the spacing of the brick, we should attach the pendulum. And of course is animasyonunu yaptıktan sonra ve bu animasyondaki spacing'den emin olduktan sonra sarkacı eklemelisiniz. And of course there is follow through and after that overlapping action. Burada elbette ki follow through ve overlapping aksiyon da var. It could be a time-taking exercise, and as you see, it needs many in-betweens. I have Alıcı bir egzersiz olabilir ve gördüğünüz gibi çok fazla in-between de olacak burada. Okay. Acaba Ahmet Bey şeyi açabilir mi? Onion görüntüyü açabilir mi? O ne kadar çok yapıyor ya işte. Anladım. Ease in, ease out görebilir miyim? Ahmet Neslihan says, can you turn on the onion skin in that work? So that we can, so that we can see how many in-betweens there are. Yes, they can see how many in-betweens here. There are 75 frames. You see, these are frames, okay? I don't want to turn on the light table because it's part of the exercise, okay? You should think about the spacing pattern. 75 tane çizim var burada ama onion skin'i açmak istemiyorum çünkü bunu sizin yapmanızı istiyorum. Kendinizin kavramanızı istiyorum. I will turn it on next. Okay. Önümüzdeki hafta siz çalışmalarınızı tamamladıktan sonra onion skin'i de açar, orada da gösteririm. Okay, sağ olun. Okay, it's late, guys. Sorry. And hope you have a nice week. Is there any questions? Sorusu olan var mı? No, okay. Thank you very much. Hope to see you again next week. Have a nice week. Thank you. Goodbye, everyone. Have a nice week. Bye bye. Goodbye. Bye. Bir aramız kaldı. Ders biraz uzadı 10 dakika kadar.